Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere evde lahmacun içi nasıl hazırlanır onun tarifini vereceğim. Tarifimize geçmeden önce videolarımızı beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Şimdi lahmacun içi için gerekli olan malzemelerimizi sayalım. 2,5 kilogram yaklaşık %10-15 civarındaki yağlı kıymamız var. 2,5 yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası, 3 çay kaşığı karabiber, 4 çay kaşığı acı toz biber, 2,5 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı, 7 diş büyük ebatlı diyeyim artık sarımsak, 3 adet kapya biber, 4 adet normal yeşil biber, 4 tane orta boy domates, 1 bağ maydanoz, yaklaşık 600 gram kadar soğanımız var. Şimdi burada ilk yapacağımız işlem soğanlarımızı blenderdan geçireceğiz. Soğanlarımızı blenderdan geçirirken çok fazla küçültmeyeceğiz, yoksa suyunu salar. Suyunu salmasını istemiyoruz. Onun için ona dikkat edeceğiz. Ama biberlerimizde sıkıntı olmaz. Özellikle maydanozu blender'a koymayacağız. Maydanozu elimizle doğrayacağız. Çünkü maydanoz blender'a girdiği anda suyunu salıyor. Ondan dolayı maydanozumuzu elimizle küçük küçük doğrayacağız. Şimdi ilk olarak soğanlarımızla işleme başlayalım. Soğanları önce blender'a girecek kadar küçültüyorum. Bu şekilde. Soğanlarımızı doğrama işlemi bitti. Blender'ın içerisine atıyorum. Blender'ı çalıştıracağım ve çok fazla, dediğim gibi, çok küçük olmasını istemiyorum çünkü suyunu salacaktır. Şimdi blender'ı çalıştıralım. Soğanlarımızın bir partisini bitirdik. Şöyle göstereyim kıvamını. Bakın bu şekilde oluyor. Şöyle baktığınız zaman suyu yok. Çünkü suyunu saldığı zaman soğan lahmacun harcının tadını değiştiriyor. Ondan dolayı buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi bu işlemi bitirdik. Ben geri kalanını bitireyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarımın işim bitti. Bakın hiç suyunu salmadı. Bu şekilde bıraktık. Şimdi sıra biberlerimde. Önce biberlerimi blender'a girecek kadar küçültüyorum. Her ikisini de beraber doğrayacağım. Şimdi bunları bir doğrayalım. Biberleri doğrama işlemi bitti. Şimdi bunları da blender'dan geçireceğim. Aynı şekilde bunların da suyunu salmasını istemiyorum. Evet, biberlerim doğrama işlemi de bitti. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde oluyor. Tane tane. Şimdi ben şu geri kalanını doğrayayım. Arkadaşlar biberlerin işlemi bitti, gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi sıra sarımsaklarıma geldi. Sarımsağı blender'a koyuyorum. Bunu da aynı şekilde çok fazla küçültmeyeceğim. Çünkü pişince zaten küçülecek bunlar. Sarımsaklarımızla da işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Bunu boşaltalım. Arkadaşlar son olarak domateslerimize yine aynı şekilde domateslerimi blender'a sığacak kadar küçültüyorum. Şimdi domateslerimi blender'dan geçireyim. Domateslerimi blender'dan geçirdim. Gördüğünüz gibi biraz iri parçalı bıraktım. Bu şekilde. Şimdi ben geri kalanını doğrayayım. Domateslerimin işlem bitti. Gördüğünüz gibi domateslerim bu şekilde oldu. Son olarak maydanozlarımı da, tabii ki maydanozlarımı elimle doğrayacağım. Maydanozları mümkün olduğu kadar küçük doğrayalım. Çünkü blender'a atamıyoruz. Tamamen suyunu salıyor çünkü. Bu şekilde. Ben şimdi bunu hepsini doğrayayım. Maydanozları da doğrama işlemi bitti. Şimdi sıra geldi bunların hepsini bir araya getirmeye. Şimdi şu elimizin altını boşaltalım ve diğer işlemlere devam edelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak soğanı ekliyorum. Sarımsağı ve biberi, salçalarımı, karabiber ve tuzumu. Şimdi bunların hepsini elimle güzelce bir yoğuracağım. Bu şekilde. Özleşinceye kadar. Gördüğünüz gibi biraz yoğurdum. Şimdi yağımı ekliyorum. Biraz da bu şekilde yoğuracağım. Şimdi son olarak domates ve maydanozumu ekliyorum. Biraz da böyle yoğuracağım ve daha sonrası işlem bitmiş olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iç harcımız tamam. Şöyle bir yumuşak bir kıvam elde etmeniz lazım. Eğer yumuşak bir kıvam elde etmezseniz lahmacunu hamuruna sürerken hamurun üzerinde kıyma yayılmayacaktır. Onun için birazcık bu şekilde biraz yumuşak olması lazım. Kıymanızın durumuna göre yağı artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Şimdi biz bunu fırına götüreceğiz. Arkadaşlar hazırlamış olduğumuz lahmacun içini fırına götürdük. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim içimiz. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.